Uyuyorsunuz, uyanıyorsunuz ama yattığınız yerde değilsiniz. Bu oyunda ağır hastalığı olan bir kızın hikayesini oynuyoruz. İyi seyirler. Hastane boş, sessiz ve her zamankinden daha aydınlıktı. Tıpkı karlı bir güne uyanmak gibi. Ama soğuk hissetmedim. Hatta hiçbir şey hissetmedim. Normalde bu kadar aydınlık bir odada gözlerimi açmak migrene sebep olurdu. Onun yerine hiçbir şey hissetmedim. Bir hastanede bir anda başladık ama zaten oyunun fotoğrafında da bir hastane fotoğrafı vardı, bir kız fotoğrafı vardı. Biz acaba felç falan mıyız? Hiçbir şey hissetmiyoruz. Kas ağrısı, baş dönmesi, hatta en ufak bir mide bulantısı bile yoktu. 7 yıl sonra ilk kez kendimi bu kadar normal hissediyorum. Ya iyileştim ya da şu an rüya görüyorum ya da öldüm. Çok dark bir açılıştı, ben böyle bir şey beklemiyordum bu oyundan. Biz erkek miyiz acaba, kız mıyız şimdi? Eş ikisi için de kullanılır diye biliyorum yurt dışında ama. Abi karakter de Omer'daki Basil'a benziyor. Kız mı erkek mi ayırt edemedim diye onu koymuşlar. Seslendim ama kimse gelmedi. Ama kimse gelmedi mi? Yatağımın yanında bir hemşire çağırma düğmesi aradım ama yoktu. Evet, kesinlikle bir rüyada olmalıyım. Serumdan sıvı damlamaya başladı. Ya da bunlar çok üst seviye ağrı kesiciler ha. Biz 7 yıldır 7/24 bir şekilde hastanede miyiz acaba? Şimdi ne yapmam gerekiyor? Sabırla bekle, odayı terk et, etrafta gezmeye başla. Bence ölebiliriz. Ya ölmeyelim. Beklersek biri gelecek gibi de durmuyor ama. Etrafı inceleyelim ya. Oyunun acaba başka sonları var mı? Çok merak ettim şu an. Ben seçenekli bir oyun olduğunu düşünmemiştim. Pekala, gidip birilerini arayacağım. Terliklerini giyip koridora çıktın. Giyim tarzı çok güzel bu arada oyunun. Ne yazık ki burada kimse yok. Kesinlikle bir şeyler yanlış gidiyor. Gecenin körü bile olsa bu hastanede iki hemşirenin koşturduğunu görürsünüz. Ya da en azından bir hademe. Ama burada kimse yok. Koridor o kadar boş ki adımların sesinin yankılandığını duyabiliyorsun. Köşeyi döndüğünde ise bir koridor daha görüyorsun. Peki zaman tamamen durmuş olmalı. Başka bir açıklaması olamaz. Umarım bir rüyada falan olur çünkü gerçekten korkunç. Düşünsenize, hastanede gece yarısı uyanıyorsunuz ve kimse yok. Hani biz 7 yıldır komada mıyız acaba? Çünkü karakter hani bayağıdır kimseyi görmemiş gibi konuşuyor. Yangın alarmını duymazdan geldim. Herkes çoktan çıkmıştı. Bense burada kaldım. Ya da bu kıyamet günü. Yani geride kalmam onların suçu değildi. Ve şu an kafasında bir şeyler kuruyor. Böyle yangın çıktı, herkes çıktı dışarıya, ben burada kaldım. Ya da şu an kıyamet kopuyor. Nükleer bir felaket değil mi? Nükleer bir bombadan önce her yer parlar. Kesinlikle bu olmalı. Koridorda azimli bir şekilde yürürken neler olup bittiğine dair sayıca teori üretiyorsun. Sonunda bir figür beliriyor ve seni deliliğinden kurtarıyor. Stylish kadın. Stylish ne demek? Modacı gibi bir şey mi acaba? Stylist anlarım da. Stylish. Merhaba. O kadar şaşkınım ki nasıl tepki vereceğimi bilmiyorum. Böyle birini görmeyi beklemiyordum. Çok ani bir şekilde geldi. Olan bitenlerle ilgili saçma sapan teoriler üretmek yerine birini gördüğümde ona ne edeceğimi bulmalıydım. Çok aptalım. Burada başka birinin olduğunu düşünmemiştim. Şimdi hanımefendi, ben de düşünmemiştim öncelikle. Tekrardan merhabalar. Kadın beni dikkatlice inceliyor. Kolundaki seruma bakıyor ve galiba benden bir cevap bekliyor. Ona ne söylemeliyim? Çabuk düşün. Herkes nereye gitti? Hemşirenin nerede olduğunu biliyor musun? Kravatın harikaymış. Bunu da demek aslında çok istiyorum şu anda ama herkes nerede? Sen yeni geldin değil mi? Buna ne demem gerekiyor? Hayır, buraya yeni gelmedim. Tam 7 yıldır bu hastanedeyim. Siz yeni gelmişsiniz. Ama bu hastanede gördüğüm farklılıklar oldukça fazla. Acaba burası yeni bir hastane olabilir mi? Sonuçta hafızam ne kadar kötü olsa da bu eksik o hemşire çağırma düğmesini açıklamıyor. Yani başka bir hastaneye galiba transfer olmuşuz. Sanırım o haklı. Burası her neresiyse buraya az önce gelmişim. Peki ben neredeyim? Açıklayabilir misin? Hala Saint Fellows'ta olduğumu sanıyordum ama galiba şu an başka bir hastanedeyiz. Dinle, burası bir hastane değil. O ne demek ya? Bende niye serum var acaba? Biz kesin ya rüyadayız ya da öldük abi gerçekten. Ya da ağır şizofreni. Sen ölüsün. Hayır. İyi misin? Kalp krizi geçirmiyorsun değil mi? Ölmüşüm zaten. Neyin krizi? Hayır, ben sadece bunu söylemeyeceğini umuyordum. Dur, tabii ki. Yine iç sesimiz geldi bu. Kağıt gibi bu ekranda verdiği tüm şeyler bizim iç sesimiz. Şu an kalp krizi geçirmemin ne anlamı var ki? Zaten ölmüşüm yani. Zaten öyle tahmin ediyordum ama bununla üzülmek istemiyorum.
Acaba nasıl bu şekilde ölmüş olabilirim? Ya da sadece korkunç detayları hatırlayamıyor muyum? Sanırım bunun için şükretmem lazım. Yine de 22 yaşında uyurken ölmek. Hayatım böyle biteceğini hiç düşünmezdim. Biz nasıl 22 yaşındayız ya? Bebek gibi duruyoruz. Biz 22 isek bu kadın 45 falan herhalde. Doktorlar bana birkaç hafta mı kaldığını hiç söylemedi. İçimde çok tuhaf bir his var. Ben gerçekten ölü müyüm? Şu an nefes alıyorum. Acaba mecburiyetten mi yoksa alışkanlıktan mı? Üzgünüm. Kendi ölümümü kabullenmem biraz zaman aldı. Bu kadın da mı ölmüş? Biz ölülerin diyarında falanız herhalde. Sen de mi ölüsün? Yaklaşık 3 aydır falan buradayım. Nasıl öldüğünü çok merak ediyorum ama bunu galiba sormam kabalık olabilir. Ben de hayatımı herkese anlatmak istemezdim. Ama kadın soruyor şimdi bize. Peki senin hikayen ne çocuğum? O hiç tereddüt etmeden sordu. Ben çocuk değilim, ben 22 yaşındayım. Gerçekten mi? Çok genç duruyorsun. Sanırım hastanede yatmak gelişimimi engelledi. O nasıl bir hastalık ya? Öyle bir şey olur mu? Şu an neden bunu konuşuyoruz ki? İkimiz de ölmüşüz, ben ölmüşüm. Nasıl öldüğümüzün önemi var mı? Vay canına, benden 4 yaş küçüksün. Sonunda biraz daha yakın hissedebileceğim birilerini buldum. Hayatım ortalama 22 yıl yaşayan birinin deneyimlediklerinden çok daha farklı. Onunla ortak noktam olabileceğini sanmıyorum. Neden hastaneye kaldırıldınız? Kanser değil, değil mi? O inanılmaz derecede kaba. Hayır, bunu açıklamak zor. Bu kadının tamamen nezaketsiz oluşuna hayran kaldım. Başka bir şey hakkında konuşsak olur mu? Biz ne yaşadıysak anlatamıyoruz hani. İstemiyoruz anlatmayı. Özür dilerim. Bunu sormamın sebebi sadece amacınızın olduğunu anlamak istemiştim. Özür dilerim. Ben öldüm. Nasıl bir amacım olabilir ki? Bu kadın şaşırtıcı bir şekilde gülüyor. Şu anda ahiretteyiz ama bu yaşamaktan vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Yeni biri açıldı. Scarlett. Benim adım Scarlett. Ölsem bile hayata ikinci şans vereceğim. Zaten ölmüş biri için çok dokunaklı sözler. Ya ben şeyi anlamadım. Madem hani biz bu kadar kötü bir deneyim yaşamışız, çok kötü bir hayattan geçiyoruz ve ölmüşsün, rahatla kardeşim beni. Niye üzülüyor ki? Ben üzülmesini anlamadım. Zaten acı çekiyorsa o kadar. Geri dönmek ister miydin? Geri dönmek ister miydim? Tabii ki yaşamak istiyorum. Geri dönmek mi? Nereye? Ha, hayatta olmaz. Geri dönmek isteriz ya, öyle bir şey var mı? Ölmeyi tercih etmem, evet. Güzel, bunu duyduğuma sevindim. Adım Ashley, kısaca Ash. Ashleyik. Ashleyik. Ashleyik ise biz kızmışız. Ben erkek sanmıştım ama yapacak bir şey yok artık. Erkek olarak başladık. Pekala Ash. Ben de gel. Sana bildiğim her şeyi anlatacağım. Arkasını döndü ve gitti. Onu takip edeceğimden tamamen emin bir şekilde. Ve yaptım. Ahiret niye abi bir ofis gibi? Scarlett yürürken buranın işleyişini sanki 20 kere tekrar ettiği bir sunummuş gibi anlatıyor. Belki de öyledir. Belki de bu konuşmayı yaptığı kişi ben değilimdir. Belki de başkaları var mıdır burada? Bu olağanüstüydü. Gerçekten olağanüstü. Bir yandan içinde bulunduğum durumu düşünüyorum. Bir yandan da Scarlett'in dediklerini anlıyorum. Genelde kendimi çok fazla kaybolmuş hissederim. Ama şu an zihnim tamamen berraktı. Sağlıklı olsaydım beynim acaba böyle mi çalışacaktı? Artık bunun bir önemi yok. Oğlum dirilebiliyor muyuz acaba ya? Çok diriltmek istiyorum şu an bu kızı. Scarlett'in anlattığına göre buraya Araf deniyor. Öldük ama daha ileriye de gidebiliriz. Tam olarak nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Görünüşe göre bu ölüme kalmış. Ölüme kalmış derken ki ölüm Azrail mi acaba? İngilizler galiba ona direkt ölüm diyor. Hatta şimdi onunla buluşmaya mı gidiyoruz? Oha. Yani acıkmıyor muyuz? Ya da susamıyoruz. Zaten burada yiyebileceğin ya da içebileceğin hiçbir şey yok. Ve uyuyamıyoruz. Biliyor musun, aslında hiç yorulmuyorsun. Yani 3 ay boyunca hiç uyumadım ve bir sağlık sorunu yaşamadım. Tamamen gereksiz olduğunu söyleyebilirim. 3 ay geçtiğinden emin misin? Zaman burada gerçekten çok hızlı geçiyor. Takip etmek için saatimi kullanıyorum. Çünkü burada güneş ne batıyor ne de doğuyor yani. O yüzden yönü nasıl anlıyorsun merak ettim. Adımlarımı yavaşlattım. Scarlett önümde durdu. Yüzünde acıyan bir ifade vardı. Alıştıktan sonra hareketsizlik o kadar da kötü değil, zaten yorulmuyorsun. Buranın bu kadar parlak olmasından şimdiden sıkıldım. Scarlett gülüyor ama ortada bir şaka yok. Baş ağrımdan kurtulmuş olabilirim ama ışığın sürekli bu kadar fazla olması beni rahatsız ediyor. Burayı nerede geçireceğimi seçebilme şansım olsaydı kesinlikle St. Fellows'taki hastaneyi seçerdim. En azından orta mevsimlerin değişimini, ziyaret saatleri bittikten sonra ortamın nasıl değişeceğini
Serumu değiştirirken günlerini anlatan geveze hemşireleri görebilirdim. Hastanede bu kadar uzun süre kalmak küçük şeyleri sevmeyi öğretiyor. Sürekli mutsuz hissediyorsunuz. Ben mutsuz değilim, hala hayattayım. Ama artık bunu bile söyleyemiyorum. Abi biz nasıl öldük acaba ya? Ne olmuş olabilir hani? Serum hastasının direğini daha sıkı tutuyorum. Onu bir yerde bırakmaktan çok korkuyorum. Buradaki son birkaç yıl oldukça hızlı bir şekilde kurtuldu. Belki sen de ölümle güzel bir anlaşma yapabilirsin. Ve bu işe maruz kalmak zorunda kalmazsın. Ama ben anlaşmalarda iyi değilim. Ya ne gülüyorsun ya? Gülüyor kadın. Gülüyor ve asansörün düğmesine basıyor. Merak etme, pazarlıkta sana yardım edebilirim. Sen niye peki buradan gitmiyorsun ki? Yani bu kadar ölümü tanıyorsun, her şeyi tanıyorsun. Ya buranın şeyi misin, artık çalışmaya mı başladın yani? Çok mu sevdin? Asansör açıldı. Asansörde yaşıyor adam. Para stoklayan adam. Hayır hayır, içeri girmeyin. Bu manzarayı görünce ne olduğunu anlamaya çalıştım ama Scarlett hiç tereddüt etmeden içeriye girdi. Hala bununla mı uğraşıyorsun? 2 gün oldu. Ne yapıyor ki adam? Paraları sadece üst üste mi gidiyor? Çok fazla para var. Ve son teslim süresi çok yakın. Scarlett kapının kapanmasını engellemek için kolunu kapıya dayadı. Peki binebilir miyiz? Eşi ölümle tanıştırmaya gidiyordum. Bir sonrakine olsa belki... Hayır. Scarlett zorla içeri girdi ve bir yığınla parayı da yere devirdi. Adam ağlıyor. Neden bu kadar ısrarcısınız Scarlett? Çünkü zamanla boş harcıyorsun. Asansöre bindim. Ayaklarımın dibindeki dökülmüş paralara dokunmamaya özen gösterdim. Gidiyor muyuz ölümün yanına? Haydi bakalım. Bodrum'a vardığımızda Scarlett önden gitti. Adam para yayınlarını onun adımlarından korumak için kenara çekildi. Ama bu gereksizdi. Scarlett sanırım beni ölümün olduğu yere götürmeye çok odaklanmıştı. Asansör kapısının yanında başka bir para yığını daha vardı. Sanırım bunlar bir oyunun paralarıydı. Yani üzerinde kuru kafa olan bir paraya hakim değilim. Çizgi film tarzı tasarımına bakılırsa korsanlarla ilgili bir masa oyununda kullanılan bir paraya benziyor. Ama şimdi kuru kafa olan bir para bence burada geçen para birimi bitir acaba, hani ölüm yönetiyorsa burayı falan yani sadece. Ölümle konuşmak için acelem yoktu, bu yüzden adamla konuşmak için durdum. Bakın ne konuşacağız adamla. Neden paraları topluyorsunuz bayım? Neden paraları topluyorsun dedim, adam bana ismini söyledi. Seradon. Sen de eşsin değil mi? Seradon küçük bir para yığını alıp asansörün yanındaki daha büyük yığının üzerine taşıyor. Çalışma yöntemi çok düzenli. Gerçekten 2 gündür nasıl böyle çalıştığını anlayabiliyorum. Bu benim görevim. Bunu yaparsam yeniden canlanabilirim, dünyaya dönebilirim. Yavaş adımlarla asansördeki başka bir para destesini almaya gitti. Scarlett beklemekten sıkılmış olacak ki yanıma geldi. Ölüm ona ta en üst kattan Bodrum'a kadar bütün paraları getirmek için 3 gün olduğunu söyledi. Belirli miktara ulaştığında ruhu serbest kalacak ve dirilebilecek. Bize nasıl bir görev verecekler acaba? Bize de mi görev verecekler? Üstünde yazı olacak şekilde üst dizilmeleri gerekiyor. Eğer bir yüz bile tur olursa bu sayılmaz. Sonraki parayı da almaya gitti. Onu yalnız bırakalım eş. Bu sınavlardan yüzlercesini yaptı. Ölüm onu hiçbir zaman affetmedi. Büyük ihtimal yine affetmeyecek. Ha, ölüm kandırıyor yani bunu. Köle yapmış. Ben onun için üzülüyorum. Scarlett'i mi takip edelim? Seradon'un para toplamasına yardım mı edelim yoksa yalnız mı kalalım? Bence Scarlett'i takip edelim ya. Ölümle tanışalım artık. Geride kalmak istemediğim için Seradon'u sınavı ile yalnız bırakıyorum. Eğer bu seçtiklerimiz oyunun sonunu etkiliyorsa sonraki bölümlerde diğer sonlarına bakabiliriz. Eğer farkı varsa. Scarlett bana döndü. Ben ona yetişmeye çalışırken ayağını yere vurup biraz sırıtıyordu. Biliyorsun, senin için ölümle pazarlık etmeyi gönüllü olarak kabul ettim. Ve bunun bir sebebi var, çünkü senin Seradon gibi bir sonla karşılaşmanı istemiyorum. Bu kadın bizi niye önemsiyor peki ya? Biz kimiz yani senin için? Random bir ölü değil miyim ben? Yani o bana acımış. Keşke buraya ilk geldiğimde benim de bir akıl hocam olsaydı. Belki işler daha sorunsuz giderdi. Ah, yardım için teşekkür ederim Bayan Scarlett. Bana bayan demene gerek yok eş. Hepimiz aynıyız. Bu çok komik. Bana eşit davranıldığını hissetmiyorum. Yine de gülümsüyorum. Eğer beni bu kadar korumak istiyorsa bu benim için iyi bir şey değil mi? Scarlett yine onu takip etmem gerektiğini söyledi ve ben de ona itaat ediyorum. Fazla düşünmemek en iyisi. Kendimi ölümle konuşmak için hazırlıyorum. Hadi, yine gelemedik. Geldik mi yoksa? Banka gibi bir yerdeyiz, şu an kasalar var. Odanın her yeri metal dolaplarla kaplı. Bu dolapların ne olduğunu biliyorum. İnsan cesetlerini saklamak için kullanılıyor. Kapağını açıyorsun ve üzerinde ceset olan bir panel çıkıyor. Televizyonda görmüştüm. Burası hastanenin bodrum katı. Buraya hastalık veya yaralanma sonucu hayatını kaybeden hastalar getiriliyor. Ve Scarlett beni buraya getirdi. Ben gerçekten ölüyüm. Ben
Ölüyüm. Bunu kaç kere kafamda söylesem de anlayamıyorum. Hala düşünüyorum, nefes alıyorum, yürüyorum, konuşuyorum. Nasıl ölmüş olabilirim ki? Sen şaka yapıyorsun değil mi? Gerçekten şaşırmış bir ifadeyle bana döndü. Burası morg. Şu an sesim titriyor. Sakin kalamıyorum. Siz böyle mi görüyorsunuz burayı? O ne demek ya? Bence banka burası. Bu ne anlama geliyor? Morg işte. Eş iyi misin? Hayır, bilmiyorum. Morgdayım şu anda. O kadar korkuyorum ki kalbim hiç hızlı atmıyor. Yoksa durdu mu? Hala atıyor mu? Atmıyor değil mi? Hayır, ben ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ben de aynı şeyleri hissediyorum. Bu yüzden ölümle pazarlık yapmamız gerekiyor. Onunla anlaşma yapacağız ve gideceğiz. Sakinleşmeye çalışıyorum. Doğru söylüyor. Zaten bunun için gelmiştik. Üzgünüm. Endişelenme, bu normaldi bence. Öyle paniklediğim için kendimi çok aptal hissediyorum. Aslında uzun zaman önce genç yaşta öleceğim bana söylenmişti. Ama böyle düşünmemiştim. Kendimi bu soğuk dolaplarının birine tıkılıp tanıdığım herkes tarafından unutulmaya terk edildiğimi hayal ediyordum. Ama beni herkes çoktan unutmuştu değil mi? Ben daha önceden hissetmeye başlamıştım. Bir yıldan fazla süredir hiç ziyaretçi gelmedi. Onlar için sanki yokmuşum gibiydi. Hiç var olmasam daha iyi olurdu. Haberi duyduklarında nasıl hissedecekler? Bunu düşünmek istemiyorum. Sen nasıl öldün? Sorabildik. Oyunun başında soramamıştık. Soruyu doğrudan soruyorum. Daha önce o da yapmıştı. Bir nevi intikam aldım. Spesifik olarak hatırlayamıyorum. 3 ay önce burada uyandım. Seredon kendi sınavlarına odaklanmıştı. Ve ölüm benimle konuşmayı reddetti. Ölüm bunu reddetmiş. Bu o yüzden burada. Çıkamıyor. Bu abla biri mi acaba? Birkaç kişi daha buraya geldi. Ama uzun süre kalmadılar. Onlardan herhangi biri kurtuldu mu ya da hayata geri mi döndü emin değilim. Hızlı hızlı konuşuyor. Cidden her şeyi ezberlemiş gibi. Büyük ihtimal bu hikayeyi başkalarına da anlattı. Binayı ipuçları için çok fazla aradım. Bilgisayarlar açılmıyor. Dosya dolapları her şey tamamen boştu. Tek bildiğim şey ölümün her şeyin başında olduğu ve her şeye tamamen onun karar verdiği. Yani eğer buradan bir çıkış yolu varsa bunun tek yolu ölümle bir anlaşma yapmak olacak. Onunla anlaşabileceğimize emin misin? Harbiden sen kendin anlaşamamışsın. Ben de sana ikna edeceksin. Ya hemen sonuç beklememek lazım. Yeni gelenleri çok sevmiyor. Patlayacağız gibi ama bakalım. Harika. Sanırım ölümün gözüne girmek için bir yol bulmalıyım. Peki bu ölüm nerede? Gidiyoruz hala gelemedik. Burada gizleniyor olmalı. Genelde öyle yapıyor. Burada gizleniyor ne ya? Bir de ölümü mü arayacağız? Morgda bulunmanın şoku biraz geçtikten sonra etrafa göz atmaya başlıyorsun. Para yığını. Çok fazla para yığını. Odanın karşı tarafında büyük bir titizlikle dizilmiş paralar duruyor. Sanırım bu Seredon'un işi. Bu işi 2 gün boyunca yapsaydınız hayatınız üzerine düşünmek için bolca zamanınız olurdu. Ya da belki de işe o kadar odaklanırdınız ki hiçbir şey düşünmezdiniz. Seledon'un başka ne gibi sınav görevleri oldu bunun dışında? Artık onunla ilgilenmiyorum. Zaten çok bir anlamı yok. Sınavlar sadece zaman kaybı eş. Ölüm her zaman kaybettiğini geri almanın bir yolunu buluyor. Sınavlar sadece bir uydurmaca. Ölüm mü geldi? Bana adaletsiz mi diyorsun? Harbi ölüm geldi. Tipe bak ya. Ölüm de kızlan bir dakika. Saçı uzun. Arkanda devasa tırpanı olan kapşonlu biri duruyor. Ölümle tanış. Profil açtık. Bu kesinlikle ölüm olmalı. Sen nereden çıktın? Böyle şeyler yapma. Eş kalp krizi geçirecek. Mümkün değil. Az Seledon da geldi. Seledon elinde bir deste parayla içeri giriyor. Herkes buradaymış. Ölümle işimiz var da bizi rahatsız etmez misin? Ama benim de işim var, sınav vereceğim. Bu kadar para yetmiyor mu? Para destesini bir yere koyduktan sonra odadan çıktı. Benimle ne işim vardı Scarlett? Benim hiç umudum yok bu arada. Bence bizi yapamazlar yani. Ölümle anlaşabileceğimize inanmıyorum. Eş yeniden hayata dönmek istiyor. Onun ruhunu bir yerden çıkaracaksın. Emir veriyor bir de. Bu Scarlett acaba buranın bana ölümden daha etkili biri gibi gelmeye başladı. Ya da ölümün yandaşı falan. O benim adıma konuşuyor. Ben de ona izin veriyorum. Büyük ihtimal ölümle ben konuşamazdım. Seledon başka bir deste parayla içeri girdi ve onları bırakıp çıktı. Evet sen. Ona bak Allah aşkına serumla geziyor. Hani yeniden canlandırsam bile yine ölebilir. Hatırlattığın için teşekkürler. Bunun konumuzla ilgisi yok. Bence var ya niye dirilteyim ki? Belki de mucizevi bir şekilde iyileşebilmesi için ölüp yeniden doğmayı deneyimlemesi gerekiyordur. O çok genç. Buraya ait gibi duruyor mu? Siz konuşurken Seridon paraları dizmeye devam ediyor. Bana göre sorunlarıyla kendi başına yüzleşmek yerine bir yabancıya güvenmeyi tercih ediyor gibi görünüyor.
Biz yabancı değiliz. Biz az önce tanıştık. Scarlett nazikçe elini omzuma koydu. Bırak ben konuşayım Eş. Ablam sen konuşuyorsun zaten. Peki biz konuşmayalım. Kendi ruhumla ilgili bir tartışma için odadan atılıyorum. Muhtemelen ölüm benim nasıl biri olduğumu düşünüyor. Aynı Scarlett'in Seredon için düşündükleri gibi. O zaman bu bölümlük buraya kadar olsun. Eşi diriltme maceramıza sonraki bölüm devam ederiz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.